Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Menopozu konuşuyoruz efendim. Menopozla cinsel yaşam. Menopozla cinsel yaşam nasıldır? Evet, menopozla birlikte cinselliğin azalacağı gibi düşünsek de bunu aslında çok da menopozla birlikte oluşan cinselliğin azalması daha çok psikolojik faktörlerden kaynaklanmakta. Psikolojik kaygılar cinselliği nasıl etkiliyor? Kadınlar menopozla birlikte bedenlerinin bozulacağını, vücutlarının çirkinleşeceğini, kadınlık fonksiyonlarının sona ereceği kaygılarını sıklıkla yaşarlar. Ayrıca artık cinsel çekiciliğinin de kalmadığını düşünen kadın giderek de cinselliğe ilgisini kaybedebiliyor. Gerçekte ne olur? Gerçekte menopozla değişen olaylar düşünüldüğü gibi değil. Yaşlanmanın başlangıcı olmadığı gibi menopoz bizim kadınlığımızın sonu da değil. Bu olayların bilincinde olduğumuz zaman menopozda cinsellik aslında özgürce yaşanan, gebelik riskinin olmadığı bir süreç olarak değerlendirmek lazım. Peki menopozda vücudumuzda bazı değişiklikler oluyor. Bunu hepimiz birebir yaşayarak görüyoruz. Cinsel organlarımızda ne tür değişiklikler meydana geliyor? Hemen değil ama menopoz yılları ilerledikçe eğer kişi hormon tedavisi almıyorsa cinsel organlarda östrojen eksikliğine bağlı atrofik değişiklikler meydana geliyor. Bu atrofik değişiklikler sonrasında vajinada kuruluk dediğimiz vajina mukozasında incelme ve buna bağlı olarak da cinsel ilişki sırasında ağrı, kanama, yanma gibi yakınmalara kadında sebep olabiliyor. Bazı hormon tedavileriyle bazen oral yoldan sistemik tedavilerde bazen de lokal hormon tedavileriyle bu cinsel organlardaki ürogenital sistemdeki atrofik değişiklikleri düzeltebiliyoruz ve genital bölgelerde iyileşme durumu sağlayabiliyoruz. Bu ağrılı ilişki de kadını cinsel ilişkiden soğutabiliyor. Onun için de bu tedaviler gerekli. Kolaylıkla tedavi edileceğinizi bilmek ve bu tür yakınmaları boşu boşuna çekmek yerine hekiminize başvurmak sizin için önemli. Cinsel isteğin azalması neden oluyor. Bu tür durumlar ortaya çıktığı için yanmalar, ağrılar, sızılar bundan dolayı da hem de psikolojik sebeplerden cinsel isteksizlik kadınlarda gelişebiliyor. Kadının yaşlanması ve menopoza girmesiyle en sık başına gelen cinsel yakınlıkla ilgili sorunlar, cinsel işlev bozuklukları neler? Birincisi cinsel istekte azalma oluyor. Cinsel ilişki sırasında ağrılı birleşme disparone dediğimiz durum oluyor. Cinsel cevabı azalıyor. Yani cinsel uyaranlara verdiği tepkiler azalıyor. Vajinal ıslanma problemi yaşıyor, vajinal kuruluk yaşıyor. Orgazm olmada zorluk yaşıyor, anorgazm oluyor. Genital bölgelerin duyarlılığı azalıyor diye özetleyebiliriz. Vajinal kuruluğa bağlı ıslanmanın azalmasıyla ve aynı zamanda cinsel bölgelerin duyarlılığının azalmasıyla primer östrojen hormonu ilişkili. Onun için ağızdan kullanılan hormon tedavileri testosteron hormonunun seviyesiyle ilgili bu cinsel istek sorunlarında lokal tedavilerle fayda sağlayabiliyoruz. Öyle olunca cinsel uyarılma, genital bölgelerde duyarlılık, libido ve orgazm sorunları bu şekilde önlenebiliyor. Peki siz sevgili kadınlar hareketlendirmek için neler yapabilirsiniz? Yeniden menopozdaki cinsel yaşamınızı canlandırmak, cinsel isteğinizi arttırmak için bazı tedaviler uygulanabilir. Bunlarda özellikle altta yatan bir kronik hastalık varsa bunların kontrol altına alınması ve tedavisi gerekli. Gerekli durumlarda da mutlaka psikologdan psikolojik destek almaktan, cinsel terapiler almaktan çekinmeyin. Vajinal kuruluk, yanma, atrofi gibi şikayetlerde vajinal PRP, karbondioksit lazer tedavileri, lokal vajinal kremler veya oral yoldan alınan hormon ilaçları, vajinal yoldan uygulanan DHA, ospemifen, tibolon, karbondioksit lazer, polikarbofil bazlı nemlendirici ve testosteron da cinsel fonksiyonları tamamen iyileştirdiği çalışmalarda gösterilmiş. Libido dediğimiz o cinsel enerjiyi güçlendirmek için de bazı ilaçlar uygulanabilir. Bu ilaçlar genital bölgenin kanlanmasını arttırıyor. Bundan dolayı da cinsel isteği arttırıyor. Ama bu ilaçlar bir jinekolog hekimin kontrolünde kullanılması gereken ilaçlar. Testosteron hormon replasman tedavisi yapılarak lokal kremler veya jeller şeklinde cinsel arzu ve istek arttırılabilir. Ama unutmayın sevgili kadınlar, hayatınızın 1/3'ünün geçtiği menopoz dönemi ne hayatınızın ne kadınlığınızın bir sonu. Aslında yepyeni bir başlangıçlar dönemi. Türk toplumunda genellikle menopozlu dönemindeki kadınların cinselliği yaşamasının doğru olmayacağı şeklinde bir yanlış yorum var. Anneanne oldum, babaanne oldum, bizim için bitti gibi. Bu algılar aslında kadının cinselliğinin önündeki negatif algılar, tamamen yaşamının sona erdiği kanısı kadını cinsel isteksizliğe,
cinsel ilgi kaybına neden oluyor. Menopoz döneminde de yumurtalıklarda giderek azalan yumurta ile beraber kadınlık hormonu yani östrojen hormonu azalır. Bundan dolayı da vücutta bazı değişiklikler meydana gelir. Buna paralel olarak da seks hayatımızda bazı değişikliklerin olması doğal bir durum aslında. Bunu kabullenmek gerekiyor. Ama çocuklarımızı yetiştirdik, işlerimizi düzene soktuk, hamile kalma endişemiz yok. O halde sadece kadının cinsel arzularını tatmin ettiği bir cinsellik yaşama hakkının da olduğu bir dönem olarak bunu bir fırsat, bir şans olarak bakmak lazım. Menopoz döneminde ikinci bir balayı yaşamak aslında çok da uygun bir dönem. Yapılan çalışmalar göstermiş ki menopozun ilk dönemlerinde hormonal değişikliklerin etkisiyle biraz depresyona meyilimiz oluyor. Cinsel teması isteksizliğimiz oluyor. İşte östrojen eksikliğine bağlı vajinal kuruluk, cinsel temasta acı yanma hissetmek, klitorisin o işte tepkisinin azalması, bunların hepsi tedavi edilebilir sebepler. Hormon eksikliği yerine konulabilir. Hem de oral değil vajinal tedaviler bile kan dolaşımı minimal geçici etkileriyle hiçbir risk oluşturmadan kullanabileceğiniz ilaçlar. Bu dönem psikolojik olarak, sosyal olarak da aktif olduğunuz, ilişkiler içinde olduğunuz bir dönem olduğu zaman işte o zaman daha keyifli geçecektir. Sevgili kadınlar, her biriniz bir bireysiniz. Kendi sağlığınız konusunda karar verin. Dünyada 50 yaş ve üzerindeki kadınların sayısı artmakta. Kadınların yaşam süresi uzamakta. Eskiden ortalama ömür 45-50 iken artık kadınlar yaşamının büyük bir kısmını menopozda geçirmeye başlamış. Onun için de menopoz döneminde yapılacak biyoeşdeğer hormon tedavisiyle menopozun getirdiği kardiyovasküler risklerden, kemik erimesinden, cinsel yaşamdaki olumsuzluklardan kurtulmamız ve bu dönemi sağlıklı, kaliteli geçirmemiz mümkün. Menopoz ne? Bir kadının doğurganlığının kalıcı olarak geçmesi, bitmesi, durması. Ancak adet döngümüzden çok daha fazlasını etkileyen bu dönemi olumlu geçirmek kendi elimizde. Kendi cinsel yaşamımıza dahil olmak üzere bütün yaşamımızı etkileyen fiziksel ve duygusal değişikliklere neden olan bir dönem. Onun için de pozitif algıda, pozitif düşüncede olursak pozitif duygusal ve pozitif davranışlar geliştireceğiz. Şimdi gelelim menopozda bizim başımıza başka neler geliyor onları konuşalım. Birincisi endişeli oluyoruz. Biz sahne kontrol sorunları yaşıyoruz. Bazen tuvalete yetişemiyoruz. Bazen idrar kaçırıyoruz. Cinsel dürtümüz azalıyor, arzularımız azalıyor, depresyona meyilimiz oluyor. Uykuya dalmakta, uykuyu sürdürmekte zorluk yaşıyoruz. Saçlarımız dökülüyor, kilo almaya başlıyoruz filan. İster istemez bunlar bizi birazcık etkiliyor. Ve eşiyle olan ilişkimizi de etkiliyor. Bunun doğal bir süreç olduğunu bilmemiz gerekiyor ki bu süreçten etkilenmeyelim. Bu geçiş döneminde gerekli biyoeşdeğer hormon tedavilerini alalım. Menopozda libido dediğimiz şey, libido aslında bizim cinsel ilgimiz, cinsel zevkimiz, cinsel enerjimiz. Menopozda bazı kadınların libidosunun azaldığı gösterilmiş ama bazı çalışmalarda da aksine menopoz sonrası kadınlarda libidonun arttığını göstermiş. İşte bu daha özgür hisseden kadınların algısıyla alakalı. Cinsel sorun oranı da kadınlarda %68 ile 86 arasında bulunmuş. Evet, menopoz bizim hayatımızın 1/3'ünü geçirdiğimiz bir dönem. Bu dönemi nasıl geçireceğimiz, bizim nasıl düşündüğümüz ve nasıl algıladığımızla alakalı. Eğer biz gebe kalmaktan korkmayacağımız, özgürleşeceğimiz ve bu süreçleri yönetebileceğimiz bir dönem geçireceğimizi düşünürsek kolay geçiririz. Ama biz kadınlığımızın kaybı, artık bundan sonra işte babaanne oldum, anneanne oldum, yaşlı kadın oldum, ne cinselliği falan dersek o zaman işte kötü geçireceğiz demektir. Sadece cinsel pencereden değil, hayat anlamında da öyle. Yani bir kadının kaybı olarak düşünürsek o zaman depresyona geçiyoruz. İşte menopozda bu aniden östrojen kayboluyor, vücutta işte bazı değişiklikler oluyor da hani ateş basması, sıkıntı, terleme işte gibi. Bunların hepsini aslında düzenli beslenerek ve düzenli spor yaparak özellikle yoga, meditasyon, yürüyüş gibi egzersizlerle çok rahat atlatabiliriz. Bunu nasıl atlatacağınız sizin tamamen algı, düşünceniz ve yaşam tarzınızla alakalı. Velhasılı kadınlar hepimizi bekleyen bir süreç menopoz. Onun için buna şimdiden hazırlanalım. Şimdi yapacağımız değişiklikler 5 yıl, 10 yıl sonrasını bizi etkileyecek değişiklikler. Şimdiden hazırlıklı olalım. Görüşmek dileğiyle efendim. Sevgiyle kalın.